Keşke vaktim olsaydı da bütün bunların nedenlerini seninle paylaşabilseydim. Nasıl bir çamura bulaştığımı, senin gözünde bir hiç olmamak için çırpındıkça daha da battığımı. Bu nasıl bir savunma ya? He? Bu nasıl bir savunma? Senin bana yaptıklarının haddi hesabı yok. Annemi öldürdün. Delili arattırdın sen bana. Kızına. Bu mu babalık? Olan oldu. Tamam mı? Şimdi bırak gideyim. Bak, babanı yakalayacaklar. Sonra asacaklar. Bir ipte sallandığımı görmek hoşuna mı gider? Yaktın. Yıktığın onca insanın cezasını çekeceksin sen. Mehmet Sayın Bey. Her şeyin bedeli var bu hayatta. Sen öğrettin bunu bana. Verilen her kararın bir sorumluluğu vardır diyen sesin benim hala kulaklarımda. Peki sana öğrettiğim bunca şeyin hiç mi hükmü yok? Hatırlasana. Sana bisiklete binmeyi öğretmiştim. Her düşüşünde de yerden ben kaldırmıştım. Hastalandığında ilaçlarını benim vermemi isterdi. Çünkü bir tek sana güvenirdim. Çünkü bu hayatta ben bir tek sana güvenirdim. Sen benim sırtımı yasladığım dağdın baba. Haklısın. Hatalarım oldu kızım. Evet, çok büyük hatalarım oldu. Bunlardan geri dönemem ki. Hem senin de hataların oldu. Bana söylediğin yalanlar. Ama ben her seferinde seni affettim. Her seferinde. Çünkü baban seni çok sevdi kızım. Ben seni affedemem baba. Çünkü sen sadece benim canımı yakmadın. Yaptıklarımın azabı beni zaten yakıyor Feride. Biliyorum, bana inanmıyorsun. Ama ben zaten cehennem ateşinin içine düştüm. Bir düşün, beni yakalayıp öldürseler kime ne faydası olacak? Ölenler geri mi gelecek? Yaralar mı sarılacak? Bırak ben vicdan azabımla çekeyim cezamı. Kızım, bırak. Ne olur gideyim. Babanın katili olunca eline ne geçecek? Yüreğinde hep bunun yasını taşıyacaksın. Bu yükü kaldırmak kolay mı zannediyorsun? Hadi kızım, bırak gideyim. Çekil yolumdan. Birazdan polisler burada olur. Yalvarırım, bunu bana yapma kızım. Ha gitmişim, ha ölmüşüm. Bu onursuzluğu yaşatma bana. Ölürüm kızım. Zaten şurada ne kadarcık ömrüm kaldı ki. Onu da hapishane köşelerinde geçirirsem ya da idamımı beklemek çok mu hoşuna gidecek? Ya senin yaptıkların? Hı? İşlediğin onca suç. Canını yaktığın onca insan için ben adaleti sağlamazsam benim vicdanım rahat eder mi sanıyorsun? Bırak başkalarını düşünmeyi. Ben senin babanım. Sen annemi benden alan katilsin. Çekil önümden. Asla. Çekil dedim Feride. Gitmene asla izin vermeyeceğim. Yaptığın bütün suçların cezasını çekeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Çekil, kes sesini. Ben senin babanım. İzin vermeyeceğim. Mehmet Saim Şadoğlu. Hakkında yakalama emri var. Bizzat emniyet müdürlüğüne geleceksin. Ne yakalaması? Ben koskoca bakanım. Dokunulmazlığım var. Dokunulmazlığınız meclis tarafından kaldırıldı efendim. Bu da yakalama emriniz.
Gördün değil mi Feride? Beğendin mi yaptığını? Babanı kendi ellerinle öldürdün sen. Bakarım lütfen. Çek elini, kendim giderim. Feride Hanım, iyi misiniz efendim? Koşun, yardım edin. Hakim Hanım bayıldı. Hastaneye götürelim. Ben anlatsın diye çok ısrar ettim Feride'ye ama sonradan da hak verdim. Niye Suna? Neden benden saklamak istiyor? Sen üzülme diye. 20 yıl ceza aldın Mahir. Kaçak olduğun için cezan daha da artacak. Çocuğu olduğunu bilirse nasıl geçecek o seneler dedi. Çok acı çeker dedi. Sen üzülme diye yani. Yoksa ben Mahir'e aitim diyor da başka laf çıkmıyor ağzından. O sizden hiç vazgeçmedi ki. Bakma onun öyle sert durduğuna. Hiçbir zaman da bebeği aldırmayı düşünmedi. Gücü, kuvveti, her şeyi o bebek onun. Öyle kararlı ki bebeğinizi doğuracak. Sensiz de olsa büyütecek. Mahir'im, sevdam, her şeyim o benim diyor. Yok öyle şey. Tek başına büyütmek de nereden çıktı? Bizim bir bebeğimiz olacaksa soyadı da Kara olacak. Ya ama Mahir, Mehmet Sayım gözaltına alınmış. Hem de kendi evinde, Feride'nin gözü önünde. çok şükür yakalandı cani adam. Feride nasıl? İyi değil mi? Bir yaralanma olmuş. Hastaneye gitmişler. Durumu iyiymiş ama Mahir. Yasin, nesi var Feride'nin, iyi mi? Hadi hastaneye gidelim, orada öğreniriz. Burada kimse yok abi. Nasıl yok lan? Suudi evde yok abi. Eve baktık. Eşyaları da almış galiba. Mutfakta tam tıkır. Bence bayağıdır burada değilmiş zaten. Nereye gitti lan bu kadın benim çocuğumu alıp ha? Vallahi bilmiyorum abi işte. Bilsem söyleyeceğim de bilmiyorum işte. Bana kelime yapma lan. Gidip oradan bütün komşularına sorun. Adamı toptan zıvanadan çıkartmayın. O kadını bulacağız Selim. Hangi deliğe girdiyse onu oradan çıkartıp bulacağız o kaltağı, anladın mı? Emredersin abi. Soruşturuyorum hemen. Neredeyim? Başını çarpmış. Sonra da bayılmış. Acil servise alalım. Serumu hazırlayın. İlaç da serumdan verilsin. Hadi çabuk olun. Hayır, ilaç vermeyin bana. Merak etmeyin hanımefendi. Sakin olun. Yormayın kendinizi. İyileşeceksiniz. Hamileyim, ilaç vermeyin sakın. Biraz burada bekleyeceksiniz Bakan Bey. Neden? Savcı Bey'in bir işi varmış ama az sonra burada olur. Su verin bana. Bakan Bey ne istiyorsa getirtin. Çay da ikram edin. Murat duyduysa konuştuklarımızı yandım ben Aysel. Yandım. Allah kahretsin. Vallahi galiba duymuş abla. Ama ben geldiğini de gittiğini de görmedim. Fatma görmüş dükkana gelirken çıktığını falan da fişek gibiydi diyor. Konuştuklarını duyduysa kızdı demek ki. Bal damlıyor ağzından. Vallahi. Hayır, sen ne işe yarıyorsun acaba? Ha? Bir saatte mi yapılır o kahve? Yapaydın zamanında. Söyleseydin bana Murat geldi diye. Böyle salak gibi yakalanmayacaktım ben de. Abla ben nereden bilebilirdim ki? Yok, kesin duydu. Kesin. Bak ortalıklarda da yok zaten.
Alo. Benim abla benim. Atıf, yandım ben, yandım, bittim ben. Ya ne oldu ki? Şu bizim Murat yok mu? Başımın belası. Heh. Duydu seninle konuştuklarımızı büyük ihtimal. İşte ayağımın altından çek dediğimi. Ne bileyim gerekirse öldür dediğimi filan. Kesin bir şey yapacak. Ne yap ne et bir şey yap Atıf. Durdur şunu. Bakarız ama o iş öyle kolay olmuyor işte. Allah'ın çömezi. Niye kolay olmuyormuş? Murat'ın arkasında Korkut Ölmez varmış. O yardım etmiş. Ne? Yardım mı etmiş Murat'a? Sen bana şunu bir baştan anlatsana. Avukat falan tutmuş, araya adam koymuş. Velhasıl suçundan sıyırtıp çıkmasına yardımcı olmuş Murat'ın. Vay. Turgut Akın'a bak sen. Arkamdan iş çeviriyor öyle mi? Evet abla maalesef öyle. Ne oldu? Yılan. Benim başka haberlerim var asıl sana. Ne haberin var daha bana başka? Yağdır hadi. Mehmet Saim yakalandı. Az önce adliyeye getirildi. Ne diyorsun sen Atıf? Sabah evinden alındı. Adliyeye getirildi. Tamam. Ben geliyorum sen bekle orada. Hadi canım. İlaç vermeyin dedim size, hamileyim. Merak etmeyin Feride Hanım. Yalnızca serum veriyoruz. Vücudunuz susuz kalmasın diye. İçinde ilaç yok. Derin bir yara değildi. O yüzden dikiş atmadık. Yalnızca pansuman yapıldı. Hayır. Feride. İyi misin? Ne oldu? Babamı gözaltına aldılar. Duydum. Sen nasılsın onu söyle. İyiyim. Ben de şimdi Feride Hanım'a anlatıyordum. Yarasına pansuman yaptık. Ancak doktor bu gece müşahede altında tutmak istiyor. Neden? Tehlikeli bir durum mu var? Hayır, başından yaralandığı için tedbir amaçlı kalmasını istedi. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Eve gittiğimde kaçmak üzereydi. Ben de izin vermedim tabii. Kaçmasına izin vermem için bana yalvardı. Olmaz deyince de çok sinirlendi. Yolundan çekilmemi istedi. Ben de karşı koyunca beni itti. Yıllarca her korktuğumda sığındığım, beni korur dediği babamın gözü döndü. Canımı acıtacağını bile bile yaptım. Hayır. Tamam Feride. Tamam. Tamam, üzme artık kendini. Bak hepsi bitti. Bitti. Bu acılar, bu sıkıntılar da geçecek. Nasıl Mahir? Geçse de izi kalmayacak mı? Nasıl sarılacak yaraları? Her doğan günde bir umut vardır Feride. Nefes aldığımız müddetçe elbet tutunacak bir dal, dayanacak bir güç bulunur. Şu yaşadıklarımıza bak. Neler geldi başımıza, nasıl oldu? Ben başımıza gelenlere hala inanamıyorum. Ben artık kolay bir hayatım olsun istiyorum. Basit, sıradan. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun Feride. Yüreğin öyle temiz, öyle büyük ki. Merak etme.
İstediğin günler yakında. Yeter ki ümidini yitirme. Selim, bittik biz. Bittik biz Selim. Merhaba savcım, hayırdır? Buna telaş ya. Mehmet Saim'i gözaltına almışlar. Haberim olmadığını mı sanıyorsun Adnan? Madem haberin var bu ne rahatlık Selim. Savcı ifadesini aldığında ne olacak sanıyorsun? Ha? Bittiğimizin resmidir. Mehmet Saim bizim de adımızı verecek. Tek tek. Acaba? Acaba mı? Sen neye güveniyorsun da bu kadar sakinsin anlamadım ben. Mehmet Saim'in kişiliğini elbette. Adam adliyede diyorum. Bu yolun dönüşü yok. Güven bana. Bak görürsün. Mehmet Saim bütün suçlamaları kesinlikle reddedecek Adnan savcı. Gerçeği Selim. Gerçeği nasıl reddedecek? Ha? Söyle. Adam bir cinayet işledi. Biz de üstünü örttük. Alenen işbirlikçileriyiz. Kabul et. Buradan kurtulmamız mümkün değil. Yolun sonuna geldik. Savcım bir sakin ol ya. Ne bu telaş? Betim benzin attı geç. Geç otur şöyle. Bir kahve ısmarlayayım sana. Geç. Ne kahvesi be adam? Bittik biz diyorum. Anlamadın mı sen hala durumu ve Ahmet'ini? Ben her şeyin farkındayım Adnan savcı. Dur biraz. Bekleyelim. Bakalım Mehmet Saim nasıl bir oyun oynayacak? İlk hamlesini görelim. Ona göre gardımızı alırız. Hı? Sen önce telaş etmeyi bırak. Telaş her zaman hataya yol açar. Hı? Geç şöyle. Sade kahve söyle. Ben anlamıştım yalan söylediğini. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Sen bana yalancı diyemezsin, bu bir. İkincisi, ben sana yalan söylemedim. Gerçeği sakladım. Buna da sır saklamak denir. Arkadaşının sırrını saklayana da iyi dost derler. Yalancı değil komiser bey. Öyle mi derler? Feride benim de arkadaşım ama. Ne var yani, Mahir de benim arkadaşım. Ama sen onunla alakalı bildiklerini bizden saklıyorsun, öyle değil mi? Allah Allah. Ne bu tavırlar ya? Yok ben öyle yaptımlar, böyle derimler falanlar filanlar. Nasıl, Feride iyi mi? Dinleniyorum. Bu gece kalacak. İyi. Ben kalırım canım arkadaşımın yanında. Abi hemen gitmen lazım buradan. Hastane polisi dolaşıp duruyor. Zaten Feride'nin burada yattığını öğrenince bütün emniyet çöker buraya. Malum senin Feride'yi ziyaret etme ihtimalini atlamazlar. Abi polisler geliyor. Sen böyle yürü. Ben onları oyalarım. Hemen hadi abi hadi. Suna sen de 2 dakika gelsene benimle. Arkadaşlar ben Merkez Karakol'dan Yasin Komiser. Feride Hanım'ın nasıl yaralandığıyla ilgili bilgi almak için gelmiştim. Bir malumat alabilir miyim? Suna yardımına ihtiyacım var. Mahir, böyle ortalık yerlerde görünmeyelim. Gözünü seveyim, şöyle kuytuya geçelim. Söyle şimdi Mahir, dinliyorum. Suna bu gece Feride'nin evine gidip birkaç eşyasını almanı istiyorum. Yarın sabah da hastaneden çıkar çıkmaz benim yanıma getirmeni. Yanına mı? Evet. Adada olacağım ben. Sen de Feride'yi alıp oraya geleceksin. Ne deyip getireceğim Mahir? Neyse, düşüneceğim bir şeyler. Olmadı birkaç gün eve gitme derim. Hı? Hava değişikliği iyi gelir derim. Bir şekilde ikna ederim. Nasıl olsa seni görünce çok sevinecek arkadaşım. Bu arada sakın Feride'ye bebeği bildiğimi söyleme. Ben hiç belli etmedim. Sen de bozma. Aa, niye ki? Çünkü yarın evleneceğiz. Ne? O yüzden Feride bildiğimi bilmemeli.
Mahir siz gerçekten evlenecek misiniz? Ay çok sevindim. Yıldırım nikahı kıydırmak istiyorum. Bunun için de doktor raporu lazım. Feride'nin hamile olduğunu bildirirsek işlemleri hemen yapıyorlar. Şimdi doktorla ben konuşursam Feride'nin kulağına gidebilir. Sen alabilir misin raporu? Aşk olsun. Oldu bil. Sen Sunay'ı hiç tanımamışsın. Belgin Hanım. Gel gel. İfadesini aldılar mı Mehmet Sayın Bey? Savcıyı bekliyorlar odada. İyi iyi. Ne yap ne et. Savcıdan önce beni görüştür onunla. Mümkün değil. Odada 2 tane polis var, çıkartamam. Yani onların yanında sohbet etmek istemezsin herhalde. O zaman Bakan Bey'i odadan çıkar. Nasıl olacak o? Savcıya haber verildi, birazdan gelir. Eğer onları odada görse ne yapar biliyor musun bize? Madem vakit dar, burada böyle çene çalacağına git bir yolunu bul. Hadi. Zanlıyı tuvalete götürdünüz mü? Yok. Bu ne fütursuzluk? Bakan Bey ilk geldiğimizde rica etti bizden. Ben de haber yollattım memurla size. Bu mu yapacağınız iş? Bakan Bey çok özür dilerim efendim. Buyurun ben size yardımcı olayım. Çok şükür. Demek hala insan haklarına saygılı memurlar varmış. Odadan ayrılmayın. Savcı biraz sonra ifadeye gelecek. Tamam. Ne oluyor? Biri sizi görmek istiyor bakanım. Kim? Belgin Hanım. Bu tarafta. Sen çık dışarıda bekle, içeri kimse girmesin. Sadece 5 dakikamız var. Biliyorum, yürü. Ah beyefendiciğim. Nasıl üzüldüm, olanları duyar duymaz hemen koştum geldim. Neden? Tabii ki sizi kurtarmak için. Nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Savcı ifadenizi almaya geldiğinde cinayet işlediğinizi asla kabul etmeyin. Birinin sizi mahvetmek için üzerinize suç attığını söyleyin. Saçmalama Belgin. Beceriksizliğin yüzünden cinayet aleti ellerinde. Üzerinde de benim parmak izlerim var. Bunlar teferruat Bakan Bey. Beni ipe götürecek teferruat ama. İşte ben de o yüzden suçu bir başkasının üzerine atalım diyorum ya. Kimin mesele? Turgut Akın'ın. Şaka mı bu? Bilakis tek çareniz. Hemen anlatıyorum. Eski savcının pis işlere bulaştığını, sizin mevkiinizi, makamınızı, gücünüzü sizden habersiz kullandığını söyleyeceksiniz. Masum olduğunuzu, bu büyük oyunun Turgut Akın tarafından düzenlendiğini anlatacaksınız. Son anda bunu fark ettiğinizi ve tam onu yakalatmak üzereyken Turgut'un sizin planınızı anladığını ve Kerime Hanım'ı öldürdüğünü söyleyeceksiniz. Ve tabii ki suçu sizin üzerinize attığını. Saçma. Kim inanır bütün bunlara? Herkes. Mahkeme zaten Turgut'u suçlu buldu. Ayol onun kaçakçılık yaptığını bilmeyen mi kaldı Allah aşkına? Rica ediyorum. Üstelik bütün bunlar olurken Turgut asla sizin isminizi vermedi. Yani herkes buna inanmaya hazır. Sizin tek yapmanız gereken masum, kullanılmış, kandırılmış rolünü iyi oynamanız. O kadar. Her şeyi iyi düşünmüşsün de önemli bir detayı unutmuşsun. Turgut Akın şu anda kağıt üzerinde de olsa ölü. Kimse Turgut Akın'ın yaşadığını ispat edemedi. Edemez de. Bütün izlerini silmiş adam. Acaba Turgut'un yok ettiğini sandığı bütün o evraklar, karakollarda alınan parmak izleri hepsi bende. Tabii ki sizde Bakan Beyciğim. Şimdi buranın işleyişi malum. Size anlatmaya ne hacet. Nasıl ifade verirseniz verin, savcı yarınki nöbetçi mahkemeye kadar sizi burada tutacak. Hiç endişe buyurmayın Bakan Beyciğim. Yarınki mahkemeden önce ben bizzat gelip delilleri size teslim edeceğim.
Ay bu ne tatsız tuzsuz bir şey Suna, yok içmeyeceğim. Hastane çorbası işte Feride, iç. Zaten günlerdir hiçbir şey yemedi. Suna gözünü seveyim, şu doktorla konuş. Hadi çıkarsın beni buradan. Katiyen olmaz. Bebeğin sağlığı için kalman şart. Suna kendime geldim ben. Hadi ne olur bak söyle, çıkarsınlar beni buradan. Israr etme Feride. Bu gece burada kalacağız. Bu fikre alış. Ben sadece bir ara gidip ikimize birkaç eşya alıp geleceğim. Bak bak. Bakışlara bak. Sil o bakışları hemen. Benim gitmem fırsat bilip kaçacağını tahayyül ediyorsan çok beklersin. Kapıya polis dikeceğim. O bebeğin teyzesi olarak yapacağım bunu. Suna. Sen Mahir'e bebekle ilgili bir şey söyledin mi? Ya da ima ettin mi? Bak doğru söyle. Aşk olsun Feride. Nereden çıkardın, ben bir şey demedim. Bilmiyorum Suna. Öyle baktı ki gözlerimin içine, sanki gözlerimden kalbime gitmek istedi. O kadar derin, o kadar manidar. İçime işledi sanki bakışları. Ben tanıyorum onu, kesin bir şey olmuş. Nasıl baksın Feride? Karşısında aşık olduğu kadın. Annesi ölmüş. Babasını kendi elleriyle polise teslim etmiş. Kolunda böyle bu kadar serum. Nasıl baksın? Söyle. Belki de bana öyle geldi, bilmiyorum. Hadi iç şu çorbanı. Hemen mi gidiyorsun? Gideyim. Çok geç kalmam ki zaten, şuradan taksiye binip geleceğim. Suna, her şey için sağ ol. Saçmalama. Bitecek o çorba. Nasıl Feride? Gayet iyi. Ben şimdi gidip eşyaları alacağım. Tamam, ben de bir Feride'ye bakayım sonra gideyim. Aman Yasin komiser. Unutmayın, hamilelik durumunu bilmiyorsunuz. Yoksa sürpriz bozulursa Mahir ikimizi de yakar. Tamam merak etme. Ha bir de sizden bir şey rica edeceğim. Tabii, buyurun. Siz şimdi Feride'yi görseniz, ben burada beklesem. Sonra benimle gelir misiniz? Nereye? Feride'lerin evine eşyalar alacağım ya. Şimdi ben oraya tek gidemem. Kerime Hanım öldü ya, kabus evi gibi. Beni yalnız bırakmazsınız değil mi? Gelirsiniz. Tamam gideriz. Aziz baba kolay gelsin. Gel evladım. Baba Mahir geldi. Seni bekliyor. Mahir mi? Hı. Parkın orada. Tamam evladım. Gidelim hemen. Baba bak. Tamam da bakalım kay. Oo, gel bakayım gel. Geçti gel. Geçti bak. Oğlum. Babam. İyisin değil mi evladım? Ben iyiyim de baba. Aklım sende. Nasılsın? Kolum kanadım kırık artık. Neredesin? Nasılsın kaygısı bir yanda. İknur'un yokluğu bir tarafta. Songül desen yüreği kırık, boynu bükük. Bir dalyan vardı. Safiye'mden sonra yoldaşım. Artık o da yok. Gel oturalım baba şöyle. Keşke her şey başka olsaydı baba. Keşke yanında derdine, tasana ortak olsaydım. Kederlenme evladım. Kendim için bir dileğim, arzum yok artık. Bundan böyle iyilik benim için sizden mütevellit. Acına su serpmeye yeter mi bilmem ama Mehmet Saim tutuklandı.
Yaptıklarının cezasını çekecek. Nazifemizin, annemin kanı yerde kalmayacak. Sonunda desene evlat. Geç gelen adalet, adalet değildir ama buna da şükür. Onca çaba, onca mücadele eba olmadı neyse ki. Baba. Ben sana başka bir müjde vermek için geldim. Benden duy istedim. Baba olacağım. Feride ile çocuğumuz olacak. Mahir'im. Ben her şey bitti sanıyordum. Feride kızım... Yapmamış baba. Kıymamış yavrumuza. Allah tamamını erdirsin. Allah size senin gibi yürekli, Feride kızım gibi adaletli, merhametli bir evlat nasip etsin. Amin baba, inşallah. Müsaadenle yarın Feride ile evlenmek istiyorum. Şimdi düğün dernek kuracak halimiz yok. Ama karnında çocuğumu taşıyan kadını sahipsiz bırakmam. Yarın Feride'yi alıp adaya gideceğim. Orada yıldırım nikahımız kıyılacak. Gün gelir de adalet özgürlüğümü bahşederse... çıktığım gibi de anlı şanlı düğünümüzü yaparız. Senden icazet almaya geldim babam. Evleneyim, sonra da gidip teslim olacağım. Eve geldiğimde Kerime, sevgili eşim, ölmüştü zaten. Evde polisler ve kızım Feride de vardı. Onlar da bu duruma şahit. Gece boyunca nerede olduğumu ispat edebileceğim tanıklarım da var. Cinayeti işlediğinizi reddediyorsunuz yani, öyle mi? Tabii ki. Hangi insan yıllarca aynı yastığa baş koyduğu kadını öldürebilir ki? Hem de hiçbir gerekçe yokken. Cinayet aletinde parmak iziniz bulundu. Bundan daha doğal ne olabilir ki savcı bey? O benim mektup açacağımdı. Rahmetli oğlumun bana armağanıydı. Benim parmak izim değil de kimin parmak izi olacak? Sürekli kullandığınız kaleminizle, evde çay içtiğiniz bardakta sizin parmak iziniz yok mu? Allah yolunuzu açık etsin. Nikahınız da hayırlı kademli olsun evladım. Allah razı olsun baba. Feride kızıma selam söyle. Başla. Bu defa o imzayı attır ona. Diyelim ki bu bir komplo. Size düşmanlık eden birisi cinayeti üstünüze yıkmaya çalışıyor. Kim yaptı bunu o vakit Mehmet Saim Bey? Bakın savcı bey, hayatım boyunca dürüst bir insan olarak yaşadım. Milletime, devletime canla başla hizmet ettim. Çalmadım, çalana da izin vermedim. Ama kabul etmem gerekir ki saf bir insanım. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Ben de kolay inanırım, güvenirim. İşte bunu keşfeden biri oldu. Eski savcı Turgut Akın. Biliyorsunuz, kendisi görevi kötüye kullanmaktan, cinayetten ve kaçakçılıktan yargılanıyordu. Öldü. Kızımın da mesai arkadaşı olan bu zata inandım. Ahbap oldum. Lakin kendisi herkes gibi beni de kandırdı. Kötü işlerinde adımı, mevkimi kullandı. Mehmet Saim Bey, size saygısızlık yapmak istemem ama ölmüş bir adamdan bahsediyorsunuz. Ölmüş bir adamın cinayeti işleyip suçu üzerinize attığını mı iddia ediyorsunuz? Bu biraz akıl dışı değil mi?
Hakikat böyle olsaydı belki. Ama o ölmedi. Kimlik değiştirdi. Korkut Ölmez adıyla etrafta dolanıp duruyor. Bu suçlamadan haberim var. Ancak bildiğim kadarıyla aklandı bu durumda. Çünkü kendisi zehir gibi bir zekaya sahip. Bunca yıl beni kandırdığı gibi kendini ölü göstererek bütün izleri sildi. Şimdi de başkasıymış gibi herkesi kandırmaya devam ediyor. Varsayımla yargılama yapılamayacağını bizim kadar siz de iyi bilirsiniz. Varsayım değil. Elimde onun Turgut Akın olduğunu ispatlayacak parmak izleri var. Tutukluyken alınan. Bunları bulduğum an her şey kafamda yerli yerine oturdu. Hakkında bir dosya hazırlıyordum. Adalete teslim etmek için. Kendisinin hafiyeleri çok olduğundan bundan haberdar oldu. İşte bu yüzden sevgili eşimi öldürüp bu hunharca cinayeti üstüme yıkmaya çalışıyor. Sırf benden kurtulmak için, onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmamam için. Hazırladığınız o dosya, parmak izleri. Nerede Mehmet Saim Bey? Ben de güvenli bir yerde saklıyorum. Şöyle yapsak bu da çok yakışır size. Ne dersiniz? Oo, hoş geldiniz Bihter Hanımcığım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne güzel. Ne kaş göz yapıyorsun Aysel? Kim var içeride? Murat mı? Yok abla. Hani şu Ceylan gibi seken adam var ya. Çakır gözlü olan. Takım elbiseli. O geldi içeride. Ha, Turgut. İyi. Hadi sen bak işine. Of, of. Bekle bir hal oldum Belginciğim. Nerelerdesin? Birkaç ufak tefek işlerim vardı. Onları hallettim. Bozuluyorum ama ha. Şahane şeyler oluyor. Hiç haber vermiyorsun, aşk olsun. Şahane şeyler mi? Vallahi benim haberim yok. Ne olmuş? Mehmet Sayın Bey tutuklanmış. Şu an adliyede savcı ifadesini alıyor. Sen ciddisin. Evet. Evinde yakalanmış. Meclis dokunulmazlığı kalkar kalkmaz harekete geçmişler. Ya işte böyle. Bakmazlar adamın gözünün yaşına. Gerçekten şahaneymiş. Of. Ne kadar feci bir durum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Düşünsene. Evinde biricik kızının gözü önünde. Hop alıp götürmüşler koskoca bakanı. Ah yazık. Yazık olmuş sevgili Ferideciğime. Ne ızdıraplar çekmiştir kim bilir. Ne oldu? Teselli edemedin mi? Gelecek cancağızım. Onun da zamanı gelecek. Hatta geçenlerde sevdiğim bir dostuma söylemiştim. Sabretmek çok önemlidir. Ben sabrediyorum. Öyle tabii. Yalnız biliyor musun Mahir hala kayıp. Sence neyin peşinde? Amacına ulaştı oysa. Ha? Kaçıyor olmasın sakın. Vallahi Mahir öyle bir adam değil. Ne kaçar saklanır, ne de insanı sırtından bıçaklar. Vay. Bu ses tonu, bu sesindeki manidar tını. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun yoksa gerginsin de ondan mı böyle konuşuyorsun? Vallahi ben Mahir Kara neyse onu söylüyorum. Bir şey ima ettiğim falan yok. Gergin de değilim. Asıl sen çok şüphecisin. Bu kadarı bünyeye zarar ben sana söyleyeyim. Sen beni boş ver de şu Mahir'i bul. Amacını öğren. Başımıza sıkıntı çıkarmasın. Turgut demedi deme sonra. Sen niye bu kadar tedirginsin? Hı? Dalyan'ı öldürttüğün için mi? Sadece kendim için değil. Belginciğim senin için de tedirginim. Düşünsene Mahir ikili oynadığını öğrenirse hatta.
üçlü oynadığını ne yapar sence? Sen en iyisi dediğimi yap. Bebek yüzlü. Mahir'i bul, niyetini öğren. Mehmet Sayım ne yapıyor dakika dakika haberim olacak. Ne yiyor, ne içiyor, kimle ne konuşuyor hepsinden. Adamımız hazır. Adliyede merak etmeyin. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kulluk edene yazıklar. Abi iyi misin? Değilim Tahsin. Değilim. Bir adamın ölümüne sebep olmuşum. Hem de sevdiğim bir adamın. Leş gibiyim anlayacağın, leş. Dalyan abinin ailesine gittiniz mi? Dediğin gibi her gün gidiyoruz abi. Bir ihtiyaç var mı diye soruyoruz. Merak etme, elimiz üstünde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl yaptın lan? Nasıl sıktın lan Dalyan abi yokusunu? Ha? Ben de şimdi gebertmez miyim lan seni? Gebertmez miyim lan? Orhan sakin ol. Öfkene kapılıp öldür diye getirmedim adamı. Sor diye getirdim. Niçin yapmış? Kim için yapmış? Konuş lan. Konuş lan. Kimin köpeğisin konuş. Kim dedi size kumarhaneyi basın diye? Hani bir adam var ya abi. Sosyetenin mutkasını alan. Korkut mu ne? O söyledi abi. Lan köpek. Yeter Orhan yeter. Siz de alıp götürün onu arabaya. Hadi. Nasıl ya? Salacak mısın sen şimdi bu şerefsizi? O bir kendine gelsin. Biz de ne yapacağımızı düşünelim. Ne düşüneceğiz ya? Bırak sıkayım gırtlağını şerefsizin, gebersin gitsin. Orhan. Acın büyük. Anlıyorum. Yüreğin yanıyor. Kendini de suçluyorsun ama elinden bir şey gelmez. Hiçbir şey yüreğindeki yangını söndürmez. Sen sadece vesilesin. Hiçbir şeyin de sebebi değilsin. Her şey olacağına varır. Artık kendini de suçlayıp daha fazla cezalandırma olur mu? Abi. Mahir abi geldi. Sizi bekliyor. Ben de mi? Burada olduğunu öğrenince o da gelsin dedi. Vallahi iyi ki geldiniz. Ben tek başıma korkardım. Kocaman ev, her odadan biri çıkacak gibi. Çok sağ ol geldiğin için Yasin komiser. Ay pardon, arada böyle senle benle konuşmayı kaçırıyorum. Kusura bakmayın. Yok canım, önemli değil. Tekrar teşekkür ederim.
Ne o valiz? Hiç. Ne yapıyorsun Suna? Ya Feride, ben şimdi düşündüm de. Sen buradan çıkıp eve gidersen sana iyi gelmeyecek. Ben de işten izin aldım. Böyle seninle ikimiz baş başa. Birkaç gün adaya mı gitsek? Adaya mı? Ha, güzel olmaz mı? Böyle dertlerden, tasalardan uzak gezer dolaşırız, muhabbet ederiz. Ha, ne dersin? Yok Suna. Güzel olurdu tabii ama hiç havamda değil. Aşk olsun Feride. Bak sahilde dolaşırız, faytona bineriz. Ha? Hem ben sen kendini toparla diye yapıyorum. Hemen hayır diyorsun, ne fenasın. Sağ ol Sunacığım, çok iyi düşünmüşsün. Ama benim hiç canım istemiyor. Söz başka zaman gideriz, tamam mı? Nerede abim? Buradayım kardeşim. Tam zamanında geldin abi. Seyis abi adamı yakalamış. Dalyan abiyi vuran şerefsizi. Yapıştım yakasına itin. Turgut'un iti olduğunu itiraf etti. Anlayacağın kumarhane baskının arkasında da o savcı varmış abi. Orası belliydi zaten Orhan. Şimdi mesele bizim ne yapacağımız. Turgut başladı mı durdurak bilmiyor. Bir yolunu bulup önünü kesmemiz şart. Doğru. Burada kilit belgen. Uzun zamandır gözüm üstünde. İşine geldiği gibi oynamayı iyi biliyor kancık. Turgut'u da bana o getirdi anlaşalım diye. Turgut'la tanışıyorlar mı? Tanışıyorlar ama ötesi var bana kalırsa. Anladım. Ben nereden yürüyeceğimizi anladım. Bundan sonrasını ben hallederim. Yalnız siz dikkat edin. Başka zayi vermeyelim artık. Her türlü tedbiri aldık abi. O hamlesini yaptı. Sıra bizde. Erketeğe yatmış çakal gibi bekliyordur şimdi. Çok bekletmeyeceğiz. İcap ettiğinde ben sizi bulurum. Seyis. Sen kal. Konuşacaklarım var. Kapıyı çal da gir be adam. Az kalsın yüreğime iniyordu. Kusura bakmayın efendim ama acil bir durum var. Gene ne var? Gene ne var? Adliyedeki adamımızdan bir malumat aldım. Mehmet Sayım'ın sorgusu başlamış. Bütün suçu üzerinize atmış. Saçmalama. Saçmalama! Nasıl suçlar beni? Ben değilim ki. Sizin vakti zamanında kendisini, mevkini kullandığınızı söylemiş savcıya. Ne? Onu kötü işlerinize alet ettiğinizi anlatmış. Kısacası masum oynuyor efendim. İyi de Turgut Akın artık yok. Nasıl cüret eder böyle bir şeye? Sizin Turgut Akın olduğunuzu ispatlayabileceğini söylemiş savcıya. Nasıl yapacakmış bunu? Nasıl yapacakmış? Elinde delil yok. Mümkün değil. Elinde parmak izleriniz varmış. Hem de Turgut Akın adına kayıtlı olanlar. Nasıl olur? Nasıl olur bu? Nasıl olur? Nasıl olur? Olamaz. Hayırdır? Beyefendi tutuklandı, duymuşsundur. Karısını öldürmekten yargılanacak. Eldeki deliller sadece bununla ilgili. Ama tek suçunun bu olmadığını biliyoruz. Ne yapıp edip onun beyefendi olduğunu ispatlamalıyım. İşlediği suçlar yanına kalmamalı. Nasıl ispat edeceksin peki? Dokunulmazlığı kalktı.
Yani tanık ifadesiyle soruşturma açılmasını bile sağlayabiliriz. Ondan sonrası kolay. Ama onun kim olduğunu bilen, beraber iş yaptığı herkes öldü. Bir tek sen kaldın. Sen de yaptıklarının bedelini öde diyorsun yani. Eğer çevirdiğiniz işleri anlatırsan yargılanmasını sağlayabiliriz. Tabii bu senin de başını yakacak. Anlattığın her şey senin de suç ortağı olduğunu gösterecek. Yapacak mısın? Her gece başımı yastığa her koyduğumda bir gün gelip de yaptıklarımın bedelini ödeyeceğimi bile bile yumdum gözlerimi. Gün saydım. Belki de hesap günü gelmiştir ha. Görüşürüz Mahir. Yandık biz Yasin komiser. Hayırdır ne oldu? Feride adaya gelmem diye tutturdu, inat etti, kestirip attı. Ben nasıl getireceğim bu kızı? İkna edemezsem Mahir beni mahveder. Tamam sakin ol. Bir yolunu bulup hallederiz. Sana pansiyonun adresini söylemiştim, hatırlıyorsun değil mi? Feride gelmiyor diyorum. Sen pansiyon diyorsun. Ben derdimi anlatamadım galiba. Vallahi yaparım deyip olaya el koydun. Şimdi pes edip yan çizmek yok. Tamam, biz yarın geleceğiz, Feride ile görürsün. Tekrar yaz adresi sen. İyi akşamlar Selim. İyi akşamlar Adnan Savcım. Bakıyorum keyfin yerinde. Geç otur şöyle, ben de işleri toparlıyordum. Mehmet Saim Bey bizi ele vermemiş. Dediğin gibi her şeyin iftira olduğunu söylemiş. Öyle mi? O kadar akıllı ki, o kadar işini biliyor ki. İşin büyüyeceğini bildi tabii. Diğer pisliklerin de ortaya çıkacağından adı gibi emin. Mani olmak için önlemini de almış. Mehmet Saim'den bahsediyoruz Adnan. Böyle olacağı belliydi. Sen de boş yere telaş ettin. Lafıma da itimat etmedin, alacağın olsun. Haklısın vallahi. Mesleğim hep en kötüsünü düşünmeyi öğretti. Telaşım bu yüzden. Şimdi rahatladım ama. Galiba bu sefer paçayı yırttık. Artık evime gidebilirim, değil mi savcı bey? Maalesef gönderemem sizi. Ne demek gönderemem? İfademi verdim, her şey ortada. Buna ancak yarın sabah nöbetçi mahkemede hakim karar verebilir. Bana bak, savcı bey. Fazla ileri gidiyorsun. Benim kim olduğumu unuttun galiba. Üzgünüm Mehmet Saim Bey. Hukuk hiç kimseye imtiyaz tanımaz. Hukukta yasalar vardır. Yasalarda herkesi eşit gözetir.
Şu anda kanun önünde sıradan bir vatandaşsınız. Bakan değil. Bana kanunu kuralı öğretme. Hepsine vakıfım. Öyleyse durumu daha iyi muhakeme etmeniz gerekmez mi? Ortada aleyhinize iddia edilen ciddi bir suçlama var. Bir cinayet. Ve karşılığında sizin ifadeniz. Ama ifadenizi destekleyen pek bir delil yok ortada. Hal durum böyleyken sizi serbest bırakmam mümkün değil. Kusura bakmayın. Söyledim sana. Delil bende. Yarın gelecek. İyi öyleyse. Yarın duruşmada inceleriz. Ha, şunu yapabilirim. Nezarethaneye göndermeyiz sizi. Polis gözetiminde burada sabahlarsınız. Yarın mahkemeye çıkarsınız. Kapıya 2 polis daha gelsin. Siz ikiniz içeride beklersiniz. Tabii savcı bey. Gözünüzü 4 açın. Bir aksilik olursa yakarım memuriyetinizi. Ben haber veririm. Suna. Hadi hemen çıkalım ne olur. Boğazdan hazır bir kahvaltı edelim. İkimiz çünkü çok acıktım. Ne o suratın Suna? Ya ben çok heveslenmiştim adaya gideceğiz diye. Üzüldüm biraz. Sunacığım. Bak gerçekten adaya gidecek hali Ruhiye'de değilim. Ama yok yani. Ya böyle hüngür hüngür ağlıyorum. Benim biraz sinirlerim bozuk galiba. Neyse sen boş ver beni. Ne yapalım canım, gitmesek de olur. Söz başka zamana gideceğiz. Tamam mı? İnşallah Sunu Hanım Feride'yi ikna edip getirir de şu nikah bugün kıyılır abi. Sen de bugünü hafızana sevinçle kaydedersin. Baktık gelmiyor Feride. Atlarım vapura. Gider ben alır gelirim Yasin. Bu nikah bugün kıyılacak kardeşim. Tamam abi tamam, bir şey demedik, kızma. Beklerim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teyzeciğim iyi günler. Ha, iyi günler. Hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk. Teyzeciğim biz senden 3 oda isteyecektik. Yeriniz var mı? Tabii var. Olmaz mı? Bir de bahçenizde nikah kıymak istiyoruz müsaadeniz olursa. Müsaade ne demek evladım? Düğün nikah berekettir. Hem siz evlenirken benim de gönlüm şenlenir sayenizde. Allah razı olsun. Buyurun buyurun. Buyurun. Suna. Ne yapmıştır acaba baba? İfadesi bitmiştir. Nöbetçi mahkemeye çıkacaktı. Adliyeye gidip öğrensek mi durumu? Pes vallahi Feride. Ha, içindeki yarayı kanatma koşuna mı gidiyor anlamıyorum. Allah aşkına sen de insansın. Yüreğin kaldırmaz. Yapma bunu kendine. Sen gitmedik diye böyle kızgınsın aslında bana. Yok canım, ne alakası var? Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben zaten vazgeçtim odaya gitmekten. Tamam. Asma suratını. Nasıl yani? Tamam hadi gidelim. Kıyamam ben sana. Benim de keyfim yerine gelir belki. Gerçekten gidecek miyiz odaya? Ay, çok heyecanlandım Feride birden. Ay, çok eğleneceğiz. Hiç pişman olmayacaksın. İyi ki getirmişsin beni arkadaşım diyeceksin. Tamam yalnız bir simit alalım önce, çok acıktım. Sen iste, tepsi tepsi alırım ben sana. Lan oğlum siz geri zekalı mısınız ha? Yer yarıldı, bu kadın içine mi girdi? El kadar bebekle bir de. Vallahi billahi yok abi. Bakabileceğimiz her yere baktık. İstanbul'daki bütün gazinoların kulislerine bile bastım abi. Yok.
Aramadığım yer kalmadı Yeminli abi. Yanına 3-5 tane adam al. Turgut'u basmaya gidiyoruz. Turgut'u mu? Sen sağır mısın, geri zekalı mısın? Ha? Turgut'un önüne çökeceğim. Bak bakalım kızım nerede, söylüyor mu söylemiyor mu? Git şoförü çağır. Emrin olur abi. Oo, Turgut Bey. Şu tesadüfe bak ki biz de sana geliyorduk hal hatır sormaya. Ama sen kalkıp ayağımıza gelmişsin. Mehmet Sayım'ın elinde benim parmak izlerim varmış. Yani koskoca bakan, bende olacak hali yok ya. Nerede Necdet? Ne nerede? Parmak izim, dosyam. Nerede? Allah Allah ya. Madem varın yoğun Mehmet Saim'de git ona sor kardeşim. Bana ne soruyorsun? Adam şu an adliyede. Göz altında. Delil bende demiş. Neyesi Necdet? Neyesi? Mehmet Sayım'dan dosyamı almam gerek. Sen de bana yardım edeceksin. Anlamadın mı hala? Allah Allah. Sen benim kızımı kaçıracaksın. Ben de gelip senin kıçını kurtaracağım, öyle mi? Yok öyle dava. Kızım neredesin, önce onu söyle. Kızım bu adreste. Annesinin yanında. Git al gel. Burada bekliyorum seni. Bir yamuk olmasın cancağızım. Yamuk falan yok Necdet. Yamuk falan yok. Hadi çabuk. Çabuk. Selim. Süheyda'nın adresini bulduk oğlum. Gel. Nereye gideceksin bir başına? Böyle olur mu küçücük bebekle? Vallahi vazgeçtim paradan puldan Gülistan abla. Seviyorum Zeynep'imi. Eğer kalırsam o adam ne yapıp edip gelecek, kızımı alacak benden. Sonra da Necdet'e verecek. Adım gibi biliyorum. İyi de elde yok, avuçta yok kızım. Hem bebeğe bakıp hem nasıl çalışacaksın? İyi düşün Süheyda. Tek başına sürünürsün vallahi. Zeynep'im, bebeğim. Hadi gidiyoruz buralarda. Annesinin minik kuzusu. Oh canım benim. Hadi Allah'a emanet ol Gülistan abla. Kapıyı pencere kilitler çıkarsın. Her şey için çok teşekkür. Ay dur. Kızım nereye gideceksin? Nasıl gideceksin? Ona de bari. Günaydın yenge. Necdet abini soruyorsan burada değil. Biliyorum yenge. Necdet abim gönderdi zaten beni. Bana bak, o Necdet abine benden çok selam söyle. Artık tebelleş olmasın bana, hadi. Yenge dur. Necdet abim dedi ki kızımızı almaya gidiyorum. Yengene söyle ona göre hazırlansın. Onu demeye geldim ben. Nasıl yani? Cidden buldun mu bu sefer bebeği? Buldu vallahi yenge. Almaya gittiler şimdi Selim abimle. Ay Allah'ım çok şükür. Yasemin Hanımcığım, bu maskeyi ben ta Parislerden getirttim. Önce şöyle küçük böyle iğne batar gibi bir batma yanma yapacak. Yıkayınca o da geçecek ama. Ay inşallah Belgin Hanımcığım. İnşallah yok bunun. Dün gece ben kendimde denedim. Ben kendimde denemediğim bir şeyi müşterime kullanmam, biliyorsun. Bak, yüzüme dokunma, orada makyaj var, boynuma dokun. Çok güzel. Bebek gibi. Maşallah de. Maşallah. Bir kadının en kıymetli yeri. Boynu ve yüzü. Buradan yukarısına iyi bakacaksın. Kadının yaşını bu bölge gösteriyor. Tamam mı? Altları ben bile korumadım. Ay ödüm çıtladı. Murat. Nerelerdesin sen? Nerelere kayboldun? Ha? Vallahi öldüm meraktan. Konuşma lan! Bırakın lan. Sus lan! Bırak lan! Sen var ya, hainsin lan sen. Zalimsin lan sen. Sen benim hep yüzüme güle güle geldin. Sonra beni hep arkamdan vurdun lan sen. Ne sandın lan? Ha? Karın mı olacaktım ben senin? Pembe panjurla evimizde boy boy çocuk mu yapacaktım ben sana? Sen yat kalk dua et, can korkusuyla yattım altına senin.
Sevdim lan ben seni. Sevdim lan ben seni. Ulan dağ olsa, taş olsa merhamete gelirdi lan sevdam karşısında. Hadi oradan be. Sen kim köpeksin? Ha? Sen kim köpeksin be? Sen bir şu suretine bak, bir de bana bak. Ben seninle aynı fotoğraf karesinde yan yana durmam. Allah'ın gerzeği. Benim gibi bir kadın niye baksın sana, o cücük beyninle bir düşün önce. Bırak lan. Nora. Yapma ulan. Yapma. Yapma. Aysel polisi çağır. Dur lan orada. Sen merak etme. Bundan sonra sana kimse bakmayacak. Baksa da acıyarak bakacaklar sana. Polis yok mu lan bu memlekette? Sen benim kalbimde onarılmayacak yaralar açtın lan. Şimdi sen de hayatın boyunca bu yarayla yaşayacaksın lan. Çık lan! Çık lan! Süheyda kapıyı aç. Süheyda! Aç lan kapıyı. Kır lan kapıyı, kır! Ne oluyor Güngün? Süheyda'yı çağır lan. Süheyda yok, gitti. Bana bak kadın. İçeri girip onu bulursam eğer ikinizi de yakarım. Yürü git! Gir istersen, yok dedim. Toplandı gitti. Nereye gitti lan? Vallahi billahi sordum ama bana da demedi. Kızımı da mı götürdü? Ha? Kızım nerede? Bırakacak hali yoktu ya. Onu da götürdü. Öldü galiba. Ne olur bir bakın, yaşıyor mu? Ne kadar çabuk ya. Abla, taze sütüm var, yeni sağdım. Alır mısın biraz? Yok sağ ol, istemem. Sütçü! Sütçü! Taze sütüm var, sütçü! Sütçü! Taze sütüm var! Ben çıkıyorum. Okula mı? Ne kadar şanslısın Songül. Ben de okumayı çok isterdim. Akşam görüşürüz. İyi dersler. Sen bütün gün dergi mi okuyacaksın böyle? Ya ne yapayım? Temizlik yap, yemek yap, ne bileyim. Bir şey yap işte. Anladım. Madem kalıyorsun, o zaman karşılığını ver diyorsun. Karşılık değil. Yani iştirak et. Burada kalıyorsun madem. Bir işin ucundan tut, değil mi? İyi günler sana. Suna, ne kadar güzel bir yermiş burası. Vallahi öyleymiş ya, yemyeşil. Nasıl öyleymiş? Sen daha evvel gelmedin mi buraya? Yok geldim de şu ağaç falan çok büyümüş o yüzden. Ay kim bilir içerisi nasıl güzeldir. Hadi gel. Zili falan yok galiba.
Suna çok güzel bir yer burası. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burada bir gece kalacağız. Böyle en güzel, en özel odanız hangisiyse onu verin bize. Tabii. Müsait odamız var. Buyurun, buyurun. Ne en güzel, en özel odası Suna. Önü sonu bir gece kalacağız. Aman Feride laf olsun diye dedim. Sen de her şeyi sorar oldun. Yürü. Geç kızım, geç. Geç, istirahat et. Ay ne kadar güzel bir oda burası. Bayıl. Aa. Mahir. Ne işin var senin burada? Resmen kandırdınız beni. Oyun oynadınız. O Sunay'a da aferin. Birlik oldu seninle. İnanamıyorum. Gerçekten inanıyorum size. Seni çok özledim kadınım. Yapma Mahir. Neden Feride? Ölüyorum senin için, görmüyor musun? Bu bize daha çok acı verir Mahir. Daha çok yakar canımızı. Yapma. Feride. Dinime, imanıma hepinizi tek tek indireceğim. Turgut Kavatı burada mı lan? Evet abi, içeride bekliyor. Abi. Verdiğin adresi yerler esiyor Turgut Bey. Kızım da yok, Süheda da. Nasıl yok? Oradalardı. Yok işte, elim bomboş döndüm, görmüyor musun? Sakin ol Necdet, sakin ol. Bekleseydin belki dışarı çıkmıştır, gezmeye gitmiştir, çocuğu parka falan götürmüştür. Ne bileyim, kaçacak hali yok ya. Başlatmanın parkından gezmesinden. Kadın da starağı toplamış gitmiş diyorum sana. Kız da yok, o da yok. Allah Allah. Kızım yoksa anlaşma da yok. Kendi işini kendin hallet. Yardım yok sana. Edeceksin Necdet. Edeceksin, boynunun borcu. Sen bana yardım et, Mehmet Sayım'ı kaçıralım. Ben de kızını bulmana yardım edeceğim. Anlaşma basit. Ben bunu bir daha yer miyim sanıyorsun? O mal surat mı var bende? Kadın tası tarağı toplamış gitmiş diyorum sana. Kızımız yok ortada. Önce benim kızımı bulacağız. Ondan sonra senin işini halledeceğiz. Anlaşma basit. İtiraz etmeye hakkın yok Necdet, hakkın yok. Yoksa Mahir'i salırım başına. Ben gibi acımaz sana, çöker boğazına. Hafızanı tazeleyeyim ister misin Necdet? Hı? Git bakalım bundan birkaç yıl öncesine. Şu Başsavcı Süleyman'ın öldürüldüğü güne. Gittin mi? Seni arayıp bir isim istemiştim. Cinayeti üstüne yıkmak için. Mahir'in adını sen verdin bana. Bakıyorum da hatırlamaya başladın Necdet. Böyle suskun kaldığına bakılırsa. Hı? Sen Necdet. Sen eğer bana Mahir Kara'nın ismini vermeseydin, kimse yaşadığı bu hayatı yaşamayacaktı. Bambaşka bir dünyası olacaktı. Gül gibi yaşayıp gidecektik.
Sonra da yolumuza bakacaktık. Ama sen düğmeye bastın Necdet. Senin yüzünden yaşadı insanlar bu kaderi. O yüzden Necdetciğim, Mahir'e bu yaptığın haltı söylememi istemiyorsan bana yardım edeceksin. Mehmet Sayım'ı kaçıracağız. Deliller neredeymiş öğreneceğiz. Sonra da ben kızını bulmana yardım edeceğim. Anlaştık mı cancağızım? Anlaştık, anlaştık. Feride! 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 Niye durmuyorsun? Beni böyle peşinden koşturma hoşuna mı gidiyor? Boşuna bu kaçışın. Ömrümün son gününe kadar peşinden koşarım da pes etmem. Yorulmam. Senden vazgeçmem Feride. Bırak Mahir. Bırak ki kabuk tutması için uğraştığımız yaralarımız tekrar kanamasın. O kabuk hiç tutmadı Feride. Ayrıldık biz Mahir. Bitti. Ben en başa dönemem. Dönecek gücüm yok çünkü. Sen kendin söyledin bizim sonumuz yok. Hikayemiz buraya kadar diye. Şimdi kapılırsak bir rüzgara gene geceler sabah olmayacak. O yüzden bırak her şeye alışmışken böyle kalsın. Alıştın mı? Ha Feride? Alıştın mı bensizliğe? Yoksa her geçen gün büyüyor mu içinde hasret? Mahir yalvarıyorum. Senden yalvarıyorum. Bırak gideyim. Çünkü her şey daha zor olacak. Hayır Feride. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermiyorum. Ne bu şimdi? İstediğin olmadığında bana mı kabadayılığın? Senden sadece bir gününü istiyorum Feride. Söz yarın gidip teslim olacağım. Şu hayattan bir gün çalalım Feride. Sorgusuz sualsiz gönlümüzce yaşayacağımız bir gün. Yıllar geçse de hatırlayacağımız, aklımıza geldikçe mutlu olacağımız. Korkmadan, çekinmeden el ele dolaşalım, sevgililer gibi. Biz sevgili olamadık Feridem. Her anımızı çaldılar bizden. Bizi birbirimize bırakmadılar. Ben bin acı çekmeye razıyım. Yarın ölsem de gam yemem. Yeter ki bugün bana teslim ol Sevda. Demin sen gelmeden evvel konuştum. Mehmet Sayım nöbetçi mahkemeye girmek üzereydi. Şu sıralar yargı kararı çıkmak üzeredir. Tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacak bakalım göreceğiz. Ne olacak sence? Bunca yıllık tecrübelerime dayanarak tutuklu yargı çıkacak. Bu da demektir ki Mehmet Sayım'ı hapishaneye gönderecekler. Biz de, daha doğrusu sen de o hapishaneye girmeden onu alacaksın. Halledersin değil mi? Mehmet Sahin Bey, geldi mi Turgut Akın'ın parmak izi dosyası? Eli kulağındadır savcı bey.
Pekala. O halde sizi yavaş yavaş Hakim Bey'in odasına alalım. Belgin nerede? Bilmiyorum efendim. Sabah konuştuk geleceğim dedi ama hala ortada yok. O delil gelmezse tutuklu yargılama kararı verirler. Hemen belgini bul bana, hemen. Nasıl Belgin ablam doktor bey? Maalesef yanıkları çok ciddi hanımefendi. Demeyin. Hayati organları zarar görmemiş. Zamanla iyileşir. Ama nasıl olur inanın ben de bilemiyorum. Peki 5 dakika görebilir miyim? Çok acı çekiyor. Dayanabilirseniz görün ama sadece 5 dakika. Sağ ol. Sahiden bir günümüz mü var? Evet Sevda. Bir gün. Yarın gidip teslim olacağım. Yapma Feridem. Bugünden düşünüp yarına yanma. Yarın vakti geldiğinde nasılsa yanacağız. Şimdi sadece bizi yaşayalım. Geldik abi. Geldiler. Vallahi ikna olmuş Feride. Baksana. Nasıl da yakışıyorlar. Boyları boylarına, huyları huylarına. Allah ayırmasın. Amin. Evlenme teklif etmiş midir sence? Etmediyse de sayende duyacak şimdi Feride. Aşk olsun Mahir. Yasin'le mi karıştırdınız oyununuza? Onlar bizim arkadaşlarımız Feridem. Sevdamızın şahitleri. Gel. Baytar geldi bak dedim. Kara kız hamileymiş. Arif söyledi. Seneye bu vakitler doğum yapar o zaman. Bakalım. Görmek nasip olacak mı? Niye öyle dedin? Olur tabii. Hem belki bizim de bir çocuğumuz olur. İlknur. Yoksa Yok, bir şey olduğundan demedim. Yani 2 gün kadar geciktim ama olur öyle arada. Bahar geldi ya, havadandır belki. bir evladım olsun çok isterim. Hele ikimizin çocuğu. Ben de. Ama inan bir şey bildiğimden demedim. Aslında ister misin onu da bilemedim. O nasıl söz İlknur? İstemem mi hiç? İkimiz de yaralıyız evlattan yana. Belki Allah yüzümüze güler. Bir teselli verir. Hayatımız şenlenir İsmail.
Oldu mu oğlum, beğendin mi? Yok iyi. Baba, benim Mahir'i bulmam lazım. Nerede? Ayten, ne oldu kızım? Ne bu halin? Baba benim çok acil Mahir'i bulmam şart. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nerede? Her şey anlattığım gibi cereyan etti. Turgut Akın sırf kimliğini ortaya çıkarmayayım diye bana iftira attı. Görünen o ki bunu başardı da. Çünkü bana hepiniz suçluymuşum gibi bakıyorsunuz. Oysa çok yakında masum olduğumu anlayacaksınız. Savınızı ispat edecek parmak izi raporu varmış. O delil nerede Mehmet Sayın Bey? Birini gönderdim alıp getirmesi için. Umarım beni burada tuttuğunuz için delili getirecek insanın başına bir iş gelmemiştir. Abi kıvırır mıyız işine dersin? Bakma abi öyle. Jandarması var, polisi var işin içinde. Sonuçta koskoca bakanı kaçırıyoruz yani. 2 kişiyle salıvermezler Leoğlu'nu. Sen buna tırstım demiyorsun da muhallebi çocuğu. Böyle mi diyorsun? Yok abi onun için dememiştim. Deme lan. Hiçbir şey deme. Ben bu bakanı kaçıramazsam kızımı da alamam. O yüzden sen hiçbir şey söyleme. Bunun uçarı kaçarı yok. Bu iş olacak. Ne diyorsunuz? Necdet bu işi halledebilecek mi? Halleder. Ne o? Kendine göre ufak mı gördün Necdet'i? Sırık. Sen ona ufak tefek olduğuna bakma. Onun elinden hiçbir şey kurtulmaz. Merak etme. Siz öyle diyorsanız vardır bir bildiğiniz. Vardır tabii. Geçmişte rüştünü ispat etti. Ufak tefek hataları olmuştur ama cabbardır, gözü karadır. Hele şimdi ne yapıp edip halledecek bu işi. Çünkü feci muhtaç vaziyette. Kızını istiyor. İstediğimi vermezse kızını alamaz. Hesap ortada. Sahi bu Süheyda nerelerde? Hı? Sen de öyle boş durma. Bir araştır bakalım. Bulalım şu Süheyda ile bebeğini. Necdet'le papaz olmayalım. Derhal efendim. Hadi bakalım. Taze demledim. Ay zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti kızım? Ağız tadıyla için. Ay. Sakarlığım tuttu yine. Sakar olduğun kadar aynı zamanda çok da iyi oyuncusun Suna. Nereden çıktı Feride? Neydi o adaya gitmiyoruz diye ağlamalar, bozulmalar falan? Ne yapayım Feride, sen de tutturmasaydın gitmem diye. Kızma Sunay'a. Ben yardım istedim. İşbirlikçiler size. Gel hadi biz çayımızı balkonda içelim baş başa. Belki o zaman sinirin geçer ha? Tamam. Heyecandan. Kendi nikahın olsa ne yapacaksın acaba? Onun için mi dedim? Feride'nin tepesi atar diye korkuyorum.
Atmaz. Atsa da bu saatten sonra bir şey olmaz. Hadi nikah memuru beklemekten çürüdü içeride. Ben de Pembe Hanım'dan bir örtü isteyeyim. Gelinlik ne olacak? Giymeyecek mi? Nasıl giydirelim? Sürpriz nikah yapmayacak mıyız? Boşuna mı taşıdım? Kollarım uzadı yeminle. Ben dedim ama dinleyen kim? Yasin Bey, gelinlik giymek her genç kızın hayalidir. Bilmiyorsanız öğrenin. Sayın Hakim, sanığın masum olduğunu kanıtlayacağı varsayılan deliller mahkememize ulaşmamıştır. Aleyhinde toplanan delillerin ışığında tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Efendim, Mehmet Sayın Bey saygıdeğer bir devlet bakanıdır. Kişiliği, konumu, adresi bellidir. Kaçacak değil ya. Savunma makamı olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tutuklanması için herhangi bir sebep yoktur. Gereği düşünüldü. Adam öldürme suçundan şüpheli Mehmet Saim Şahadoğlu'nun üzerine atılan suçun niteliği, delillerin toplanma aşamasında bulunması, suçun alt ve üst ceza sınırları göz önüne alındığından tutuklanmasına karar verilmiştir. Büyük bir hata bu yaptığınız. Mehmet Sayın Bey. Çok büyük bir hata. Çok pişman olacaksınız. Akşama fasulye yapayım diyorum. Seni sevdiğin gibi etli. Yorulma sen. Yorulmuyorum ki. Hoşuma gidiyor. Sen beğen yeter. İlknur. Ben seni de, senden olan her şeyi de canımdan öte seviyorum. Bunu hiç unutma, olur mu? Niye böyle dedin ki şimdi? Bir şey var değil mi? Bak dün akşam geldiğinden beri kederlisin İsmail. Bütün gece döndün durdun. Ağzını ne zaman açsam böyle veda eder gibi konuşuyorsun. Bak kötü bir şey varsa söyle bana, ne olur bileyim. Hayat bu İlknur. Kapıdan çıktık mı başımıza ne geleceği muamma. Bilmen gereken tek şey sana olan sevdam. Bunu hep aklında, yüreğinde tut, tamam mı? Bir şey var işte. Bak sarılışından belli. Böyle biri koparıp alacakmış gibi İsmail. Ne olur yüreğime korku düşürme benim. Bilmen gereken tek şey seni canımdan çok sevdiğim İlknur. Nereye abi? Adliyeye Arif. Arif. Buyur abi. Yengeniz size emanet. Anlaşıldı abi. Başına bir şey gelirse canınıza ot tıkarım, haberiniz olsun. Emrin olur abi. Keşke şimdi zaman dursa. Hep burada, bu anda kalsak. Seni o kadar çok özledim ki Mahir. Feride. Güzel kadın. Hala söylemeyecek misin bana? Neyi? Benden sakladığın şeyi. Yüreğinde taşıdığın, bilmeyeyim diye gözlerini kaçırdığın o sırrı. Nereden çıkarıyorsun Mahir? Yok bir şey. Ne saklayacağım ki senden? Yapma Feride. Bir şey olmasa böyle yapar mısın sen? Söyle hadi. Gözlerimin içine bakarak ver müjdeyi. Biliyorsun.
biliyorsun değil mi? Neden sakladın benden? Dünyanın en güzel müjdesini neden söylemedin bana? Çünkü sana yük olsun istemedim. Bir de bunun ağırlığını taşıma. Daha çok acı çekme diye. Sevdamızın en güzel meyvesi nasıl yük olsun bana Feride? Dokunamayacaksın Mahir. Kucağına alıp kokusunu, sıcağını içine çekemeyeceksin. İlk adımına, ilk kelimesine şahit olamayacaksın. Hep düşüneceksin. Keşke şimdi yanında olsaydım diye kendini kahredeceksin. Ama bileceğim. Annesiyle beraber. Sağlıklı, mutlu diyeceğim. Beni beklediğinizi bileceğim. Son nefesime kadar. Son nefesime kadar bunun aksi aklıma bile gelmez. Benim başım toprağa düşene dek senin Mahir. Sadece senin. Evlen benimle Feride. Şimdi burada. Delirdin mi Mahir? Olacak iş değil. Hem burada hemen nasıl olsun? Sen evet dersen olur. Sonsuza kadar sürsün istiyorsun ya bu. Ancak böyle olur. Evet dersen. Karım olursan. Hadi gel. Bardak gibi dizdin bizi buraya. Adam zaten beklemekten helak oldu. Ben nereden bileyim, hemen gelecekler sandım. Mahir öyle kaş göz yapınca hazır olalım dedim. Siz ciddi ciddi hazırlanmışsınız. Çok bekledik bugünü Sevdam. Bambaşka hayal ettik belki ama gerçek olması her şeye bedel. Hürriyetime bir kavuşayım. Anlı şanlı düğün de kurarız inşallah. Gel. Ben çok heyecanlıyım. Çok şaşırdım. Baksana, kalbim ne kadar hızlı çarpıyor, yerinden fırlayacak gibi sanki. Sevdadandır o. Dur ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum hemen. Bana bak. Kaçayım deme sakın. Kaçsam nereye kadar Mahir? Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Sen benim tek sığınağımsın. Hadi çabuk gel. Hadi. Kusura bakmayın memur bey. Sizi de çok beklettik. Gelin hanım şimdi geliyor. Önemli. Bir şey yok değil mi? Ben gidip bir bakayım, belki bir şeye ihtiyacı vardır. Tamam hadi çabuk olun. Nedim'e gelinden daha heyecanlı. Niye durduk Hasan? Kıvıldayanı yakarım lan! Önünüzü kesmişler. Yoluna git gel. Paketimizi alıp gideceğiz. Hadi! İndir lan silahı! İndir silahı, sıkarım kafasına indir! İn aşağı! Aç şunu. Durdum lan bakın, aç! Çöz al bunu! Çöz! Necdet! Bindir lan! Bindir! Geç! Geç! Bindir lan! Bindir! Bindir bunları! Geç! Buyurun bakalım. Sana güvenebileceğimi biliyordum Necdet. Aferin, bu hizmetin karşılıksız kalmayacak. Hadi! Bas!
Dursana abi. Döne döne bir hal oldun. Damat olmak kolay mı oğlum? Çıkıp baksan mı Yasin? Elimi yüzümü yıkayacağım dedi ama inemedi baksana. Yok abi çıkma sen. Gelir o. O gelmese bile Suna çenesiyle döve döve getirir onu. Gelin hanım geliyor. Sevda Hanım. Vallahi senden korkulur Suna. Kaşla göz arasında giydirmişsin gelinliği. Doğru dediniz komiser bey. Korkun benden. Zira kafama koyduğumu yaparım. Dünyanın en güzel gelini olmuşsun. Hazırsanız başlayalım mı törene? Tabii. Hadi biz de oturalım komiser bey. Yıldırım nikah talebiyle nikah dairemize başvurmuşsunuz. Aceleyi ispat eden doktor raporunuz da mevcut. Bu güzel bahar gününde sevenleri kavuşturmak bizim boynumuzun borcu. Şimdi şahitlerimizin huzurunda sözlü olarak evlenme isteğinizi beyan ederseniz nikah akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Mehmet Saim'den olma, Kerime'den doğma Feride Şadoğlu hanımefendi. Kendi isteğiniz ve arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan hür iradenizle Mahir Kara Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bütün kalbimle evet. Suna dağlarım. Siz Nazif'ten olma, kaderden doğma Mahir Kara Beyefendi. Kendi isteğiniz ve arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan hür iradenizle Feride Şadoğlu hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Sizler de Feride Hanım ve Mahir Bey'in birbirlerini eş olarak kabul ettiklerine şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum tabii, etmez olur muyum hiç? Evet ediyorum. Akitlerinizin geçerliliği için imzalarınızı alalım. Ben de Medeni Kanun'un ve belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Aslı yaptım. Aman abi dikkat.
ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir yastıkta kocayın. Teşekkürler. Karım benim. Kadınım.